Herkese merhabalar. Ben Doktor Burhan Özalp, plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bu videomuzda sizlere faça izinin tek iz ameliyatına çevrilmesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi faça izlerinin bazı karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan en çok bilineni ve bir izin faça izi olarak algılanmasını sağlayan şey sık aralıklarla birbirine paralel küçük küçük çizgilerin olması. Faça izlerini biz en sık kolda ve ön kolda, yani dirseğin üstünde ve altında, omuz bölgesinde görmekle beraber göğüste, bacaklarda da gördüğümüz faça izleri mevcut. Aslında bunların herhangi sağlık açısından bir zararı bulunmamaktadır. Yalnız sosyal hayat içerisinde bir takım sıkıntılara neden olur. Faça izi olan insanlar kendine ortama girdiklerinde eğer bu alana bakıldığını görürlerse rahatsız hissederler. Faça izlerinde farklı tedavi yöntemleri mevcut. Bunları kabaca özetleyecek olursak lazerle yapılan bir takım iz düzeltme işlemleri, bazı yerlerde yapılan peelingler, cerrahi olarak ise deri yaması, deri grafit kullanımı ile deri yaması ameliyatı. Bunların hepsinden biraz bahsedeceğim ama bu videoda esas olarak sizlere ben tek iz ameliyatını anlatmak istiyorum. Faça izlerinin derinliği farklı kişilerde farklılık göstermektedir. Bazıları çok yüzeysel, bazıları da çok derin olmaktadır. Çok yüzeysel olanlar, bunlar çok küçük bir azınlık. Lazer tedavisinden kısmen fayda görebilirler. Lazer bildiğiniz gibi bir ışık hüzmesinin cilde verilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu ışık hüzmesinin enerjisini eğer biz kıl köklerine ayarlarsak mesela epilasyon yapılmış olur. Yüzeysel faça izlerinde lazerle kısmen fayda sağlanır ama şunu unutmamak lazım. Aslında bunu en başında söylemem lazımdı. Hiçbir tedavi, faça izlerinde kullanılan hiçbir yöntem işsiz bir iyileşme sağlamaz. Lazerle yapılan tedavide yüzeysel faça izlerinde biraz daha soluk görünme, daha iyi görünme, kolajen üretimini tetikleyerek biraz daha faça izlerinin daha az dikkat çekmesi yoluna gidilebilir. Kimyasal soyunmayı hiç önermiyoruz. Geriye kalan benim anlatacağım ve geriye kalan iki yöntemden birisi ince deri grafti, deri yaması, diğeri de bizim yaptığımız tek iz ameliyatı. Deri yaması şu demek arkadaşlar, vücudun bir yerinden bir deri parçası alınıp façalı izin olduğu alandaki deri atılarak oraya yama yapılmasıdır. Şimdi şöyle göstereyim size. Diyelim ki şuramızda bir faça var. Bu deri parçasını çok büyük olduğu zaman yapılamıyor ama küçüklerde kulak arkasından, kol üst yüzünden, bacaktan herhangi bir yerden alıyoruz. Bir kere sıkıntımız ne? Bu deri yamasını aldığımız yerde bir iz kalıyor. Sonra diyelim ki burada faça izlerimiz var. Bunu çıkartıp getirip bu deri yamasını buraya koyuyoruz. 3-4 gün sonra bunu açıyoruz. Burada evet bu alan gidiyor ama iki büyük sorun var. Bir tanesi bu deri yamasını koyduğumuz yerin etrafında bir iz oluyor. İkincisi de derinin nereden alırsak alın. Bakın şimdi videoda görüyorsunuz. Benim buramdaki derinin tonuyla buramdaki derinin tonu farklı. Ve renk tonu farklılığı oluyor. Yani ben buradaki faça izini gidip başka bir yerden alınan deri yamasıyla kapatırsam 3 tane durumla karşılaşıyoruz. Bir, bu yamanın etrafında boydan boya bir iz oluyor. İkinci, bu yamayla koyduğumuz yerdeki derinin arasında renk tonu farkı oluyor. Üçüncü de donör olan, yani deri yamasının alındığı alanda bir iz kalıyor. Şimdi peki bizim yaptığımız iş, benim burada anlatmak istediğim tedavi yöntemi nedir? Tek iz ameliyatı. Onu da size anlatayım. Yine diyelim ki buramızda bir iz var. Ben size şu şekilde bir faça izi olayını göstereyim. Şimdi biz buradaki faça izlerini tek bir iz bırakacak şekilde alıp kalan yeri dikişlerle kapatıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben burada bir çizim yapıyorum. Ben şöyle bir deri parçası çıkarttığım zaman uygun olan kişilerde, derisi gevşek olan kişilerde bunu daha da tüm izi alacak şekilde yapabilirim. Şu façalı derinin tamamını çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman burada ne oluyor? Bir boşluk kalıyor. Peki bu boşluğu ne yapıyorum? Şuradaki ve şuradaki deriyi birbirine doğru getirip ortada buluşturarak kapatıyorum. Yani en nihayetinde bu deriyi attım komple. Şuradaki ve buradaki kısımları birleştirdim. Ortada düz bir iz bıraktım. Şimdi tek seansta yapabiliyoruz bunu. Bazı durumlarda iki seansta yapabiliyoruz. Bunu ne belirliyor? Eğer ki izler geniş bir alanda yayılmışsa tek seferde kocaman bir deri çıkarttığımız zaman o alanı kalan deri kısmına yaklaştırarak kapatamıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İlk seferde büyük bir kısmını, atıyorum %75-80'ini çıkartıyoruz.
Belli bir süre bekliyoruz derinin gevşemesi için. Çünkü biliyorsunuz deri esnek bir organ. Hamile kadınlarda kilo alıp vermelerde deri esneyip tekrardan büzüşüyor. Derinin esneme özelliğinden faydalanıyoruz. Bekliyoruz ilk seanstan sonra en az 3 ay, ideal 6 ay, en ideal sürede 1 yıl. İkinci seansı yaptığımızda bu ilk seanstaki izi de alacak şekilde ikinci bir kere çıkartım yapıyoruz. Tekrardan burada düz bir iz bırakıyoruz. Bu iz peki nasıl kalıyor hocam? Bu iz bazılarında gerçekten belirgin olabiliyor. Bazılarında kabarıyor. Bazılarında da normal estetik ameliyatlardan sonra kalan bir iz gibi kalıyor. İzi belirleyecek esas etkenler bir kişinin genetik yapısı, deri özellikleri, iki ameliyatta ne kadar gerginlik oluştuğu. Şimdi çok geniş bir alandan biz deri çıkartıp bunu kapadığımız zaman bu yara uçlarına, yani sağdan ve soldan gelip ortada buluşan yara uçlarına bir gerilim biniyor. Ve bu gerilim zamanla tekrardan o dikişin genişlemesine neden oluyor. Bu durumlarda ne yapılabilir? Biz tabii ki ameliyat olursanız bunların hepsini size anlatıyoruz. Ameliyat sonrasında yara bantları, özel yara bantları kullanıyoruz ki o birleştirdiğimiz ortada birleşen kısımlar ayrışmasın, iz genişlemesin diye. İyileşme süresi ortalama 2 haftadır. Tek iz ameliyatında dikişlerin kaynama süresi, ama gerginlikten dolayı hastaların çok büyük bir kısmında küçük küçük dikiş açılmaları görülebilir. Bu durumlarda oranın pansumanla takip edilmesi ve iyileşmenin beklenmesi gerekiyor. Bu ameliyattan sonra dikişlerin kaynama süresi herhangi bir açılma olmadığı zaman ortalama 2 haftadır. Yalnız 3 günden sonra hastalarımız duş alabilirler. Kolla ağırlık kaldırma gibi durumlar, özellikle güçlü erkeklerde, kasları yoğun olan kişilerde 2-3 hafta kadar ara verilmesi bizim için önem taşıyor. Çünkü kas çalıştığı zaman orada bir gerginlik oluşabilir. Biz ne yapıyoruz, yani kısaca özetlemek gerekirse toplum tarafından kötü bakılan faça izlerini toplum tarafından kabul görülen ameliyat izlerine çeviriyoruz. Dediğim gibi hiçbir tedavi yöntemi faça izlerinin yok edilmesi ya da işsiz bir iyileşme şu an için sağlamıyor. Şu anki tıbbi bilgimiz buna el vermiyor. Yalnız bir sürü iz, birbirine paralel küçük sayıda bir sürü izi çıkartıp geride tek uzun bir iz bırakıyoruz.